Merhaba craft tutkunları, hoş geldiniz. Kıyafetlerin akış videosundan da hatırlayacağınız üzere kıyafetlerimize kendimiz süslemeler yapmayı çok seviyoruz. Bugünkü videomuzda ise sizlere bir sweatshirt'e punch nakışı nasıl uygulanır onu göstereceğiz. Ben bugünkü uygulamamda öncelikle punch nakışını farklı bir kumaş üzerinde yaptım. Sonradan da sweatshirt'imin üzerine bunları yama gibi diktim. Şimdi bu uygulamayı detaylı olarak size göstereceğim. Aslında direkt sweatshirt ve penye gibi kumaşlara punch nakışı maalesef uygulayamıyoruz. Ya kumaş iğnenin veya ipin kalınlığından dolayı delinebiliyor ya da punch nakışını tutmayabiliyor. Aslında telayla yapılan farklı örnekler var ama onda da gerçekten ipinizin ve iğnenizin kalınlığı çok kritik. Yanlış bir ip veya iğne kullandığınız takdirde kumaşınız çok rahatlıkla delinebilir. Peki nelere ihtiyacımız var bir ona bakalım. Benim elimde bir sweatshirt var. Siz isterseniz penye tişörtte kullanabilirsiniz bu uygulamada. Dediğim gibi işlemeyi başka bir kumaşın üzerinde yapacağım. O yüzden de ekstra bir pamuklu kumaşım var. Kasnağım var. Bir punch iğnem var. Bununla işlemeyi yapacağım. Koton iplerim var. Daha önce de kullandığım. Biliyorsunuz punch nakışı çok kolay açılabilen bir nakış. O yüzden de mutlaka uygulamayı yaptıktan sonra arkasından yapıştırıcı ile geçmek gerekiyor. Soğuk silikon veya herhangi bir kumaş yapıştırıcısı kullanabilirsiniz bunun için. Benim elimde soğuk silikon var. Punch nakışını daha önce püf noktalarıyla birlikte başka bir videomuzda anlatmıştık. O videoyu da şimdi yukarıdaki kartlara koyuyorum. Oradan ulaşabilirsiniz. O nedenle de punch nakışını detaylı olarak bu videoda aktarmayacağım size. Ben sweatshirt'imin üstüne 4 harflik bir kelime işlemek istiyorum. O yüzden de daha önceden modelimi başka bir kağıda çıkardım. Bu modeli de kumaşıma transfer edeceğim. Sonra da üzerinden punch iğnesiyle işleyeceğim. İlk başta da bahsettiğim gibi ben punch'ı başka bir kumaşın üzerinde işliyorum. Sonrasında da burada işlediğim harfleri tek tek kesip sweatshirt'imin üzerine dikeceğim. Bu yüzden de kumaşın üzerinde işlerken harflerin arasında olabildiğince boşluk bırakmaya çalışın ki bunları tek tek kestiğimizde arkasından yapıştırabilmek için kumaş payımız kalsın. Şimdi harflerimi tek tek istediğim renklerde punchlıyorum. Punch'ın iğnesinin uzunluğunu 5 numarada kullanacağım. O yüzden bu vidayı 5 numaraya sabitliyorum. Punch iğnesine ip geçirmeyi daha önceki videoda göstermiştim. Burada da bir hızlıca göstereyim. İplik geçirme aletimizi alıyoruz. Bu punch'ın ucundan içine sokuyoruz. Sonrasında da bu iplik geçirme aletine ipimizi yerleştiriyoruz. Aşağıdan çektiğimizde ise ip punch iğnesinin içerisine girmiş oluyor. Sonrasında bu ucundaki deliğe de ipimizi geçirmemiz lazım. O yüzden de yine iplik geçirme aletini kullanıyorum. Aynı işlemi punch iğnesinin deliği içinde yapıyorum. Harflerimi işledikten sonra da nakışın sökülmemesi için mutlaka arkasından soğuk silikon veya kumaş yapıştırıcısıyla geçiyorum. Bu işlem gerçekten kritik çünkü sweatshirt'ü çok fazla kullandığımız ve çamaşır makinesinde de yıkayabileceğimiz için sökülme ihtimali çok yüksek. Yapıştırıcı kuruduktan sonra şimdi tek tek harflerimi kesiyorum. Şimdi harflerin etrafında kalan kumaş fazlalıklarını da bu punchların arkasına yapıştırıp saklayacağım.
Bu yüzden de olabildiğince düzgün bir şekilde kumaşları punch'ın arkasına yapıştırmaya çalışıyorum. Kalan fazlalıkları da kesiyorum. O harflerin içerisindeki kumaşları da kesip yine aynı şekilde punch'ın arkasına yapıştırarak saklıyorum. Şimdi harflerim sweatshirt'ün üzerine yerleştirilmeye hazır. Ben bu harfleri sweatshirt'e iğne iplik yardımıyla kendi elimle dikerek yerleştireceğim. Ama öncesinde yerlerini de düzgün belirleyebilmek ve sağlam da olmasını sağlamak adına ilk önce sweatshirt'ün üzerine yapıştırıyorum. Sonra kenarlarından iğne iplikle geçeceğim. Sadece yapıştırdıktan sonra bu kenarlarda beyaz kumaşlar görünmeye devam ediyor. Bu da kötü bir görüntüye sebep oluyor. O yüzden de sadece yapıştırmakla kalmayın. Mutlaka iğne ve iplikle üzerinden geçin. Ben şimdi bu kenarlardan dikerek bu beyaz kumaşların da görünmemesini sağlayacağım. Burada dikiş yaparken teli tercih edebilirsiniz. Ben öyle yaptım ama çok sık olmasına mutlaka dikkat edin ki sonrasında sökülmesin. Tam kenarlardan dikiş yapıyorum ki bu beyaz kumaşların görünmesini tamamen engelleyeyim. İplik olarak ben lacivert ipliği tercih ettim. Sweatshirt'üm de lacivert olduğu için. Dikiş yaptığınız ipliğin renginin punch'ın renginde olmasına gerek yok. Çünkü zaten punch'ın pufuduk bir görüntüsü olduğu için bu iplik punch'ların arasında kayboluyor. Dikmeyi tamamladıktan sonra da bu arkadaki dikişlerin zarar görmemesi veya giyip çıkartırken herhangi bir takılma olup sökülmemesi adına arkasına bir tela yapıştıracağım. İstediğim punch'ın tamamının boyutlarında beyaz bir tela aldım. Telayı da biliyorsunuz ütüyle üzerinden geçtikten sonra bir tarafı kumaşa yapışıyor. Şimdi ben de o özelliğini kullanarak bu telayı kumaşın üzerine yapıştıracağım ve arkasında dümdüz bir görüntü elde edeceğim. Evet, punch'la süslediğim sweatshirt'üm sonunda hazır. Gördüğünüz gibi punchlarımı güzelce yapıştırdım, diktim. Sonrasında arkasına da telasını da bu şekilde yapıştırdım. Her şeyiyle kullanıma hazır.
Ben size göstermeden önce çamaşır makinesinde de yıkamıştım. Gördüğünüz gibi herhangi bir bozulma da yok. Siz de dilediğiniz gibi istediğiniz zaman çamaşır makinesinde yıkayabilirsiniz. Punch'ın bu pofuduk görüntüsünü ben gerçekten çok seviyorum ve bence sweatshirtle de güzel uyum sağladı. Umarım bu proje sizin de hoşunuza gitmiştir ve yeni projeler için size ilham olur. Videomuzu beğendiyseniz beğene tıklamayı ve kanalımıza hala abone olmadıysanız abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.